Herkese selam. Seya. Bugün nereye gidiyoruz? Benim okuluma gidiyoruz. Evet. Adını da söyleyeyim. Adı Algonquin College. Burası da benim dolabım işte. Gerçi üzerinde kötü bir şekil var, onu görmek istiyor musun? Koyamazsın gerçi bence YouTube'a. Onu çekersen de. Kendi kilidini alıyorsun. Ben bunu ilk kiraladığımda bunun içi doluydu. Sonra kilidi kırıp içine atıp bana geri verdiler. Şimdi Elif kızıyor boş diye de. Şurada benim şey var. Ne deniyordu buna ya? Çelik böyle. Sonra işte gözlüğüm falan filan var. Ama Elif kitap koymadım diye bana kızıyor. Evet, çünkü çok boş. Böyle şekilde. Şimdi Ömer'in ders arasındayız. O yüzden yemek yiyeceğiz. Sandviçlerimiz. Tabii ben dayanamayıp ders günü önce biraz yiyelim de. Evet. Böyle zeytin ezmeli, peynirli falan bir sandviç hazırlamıştık. Yanında da Ömer böyle bir şey almış. Elma suyu. Elma suyu. Aynen. Şimdi bir saat falan bir aramız var işte. Bir dersim bitti. O B binasındaydı. Şimdi bu CA binasında. Ben buraya Amele binası diyorum. Çünkü sadece inşaatçılar var burada. Başka Evet. yok. Construction binası değil mi? Herhalde açılımı. Biz şimdi sandviçlerimizi yedik. Rahat konuşabilelim diye direkt kampüs değil, binaların dışına geldik. Şimdi Ömer bize okulla alakalı birazcık konuşacak. Okulla alakalı ne diyebilirim? Mesela şimdi biz biraz önce çektik zaten binalar arasındaki bağlantılar. Bazı yerlerde binalar arasında yol geçtiği için, yani trafik aktığı için üst geçit oluyor. Üst geçit olmayan yerlerde, normal olan yerlerde bağlantılarda yani direkt binalar birbirine bağlı. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü şundan şimdi kışın burası çok soğuk olduğu için hani eksi 20'ler falan bulunduğu için o kadar soğuklarda hani her seferinde dışarı çıkma diye. Yani niye dışarı çıkıyorsun işte? Çünkü bir dersin B binasında oluyor. Bir tanesi gidiyor T binasında oluyor mesela. Aralarında muhakkak boşluk var yani. O aralarda dışarı çıkıp donma diye ya da atıyorum yazın aynı şekilde. Mesela çok sıcak oluyor atıyorum Temmuz ayı mesela. 32 derece falan. Hani ya da güneş çok fazla oluyor falan. Hani o zamanlar çok etkilenme diye böyle bağlantılar var. Zaten binadaki benim en sevdiğim şeylerden biri de binalardaki yani. Sadece sınıflarda değil işte bu koridorlarda, yemek yeme alanlarında. Hani boş olan yerlerde de yazın klima, kışın kalorifer diyeyim. Yani ısıtma sistemleri falan çok iyi çalışıyor. Isı çok iyi oluyor bence yani Evet. okulda, Benim binalarda. Türkiye'den böyle en farklı olarak gördüğüm şey zaten o geçitlerdi böyle. Yani binaları birbirine bağlıyor. Mesela hiç dışarı çıkmadan Ömer'in de dediği gibi işte ilk baştaki binadan en sondaki binaya içeriden sadece geçebiliyorsunuz ki çok büyük bir avantaj. Yani bu kadar soğuk kışı geçen bir şehir için ya da ülke için diyeyim. Onun dışında mesela bir de benim fark ettiğim böyle bir sürü her binanın içinde mesela bina dediğimiz mesela A binası var, B binası var, işte C binası var, D binası var falan gibi bir sürü bina var işte. Binaların içinde çok fazla çalışma alanı var gördüğüm kadarıyla etüt odaları gibi böyle özellikle sadece size ayrılmış kapalı odalar da var. Onun dışında masalar, sandalyeler işte kütüphane var vesaire. Hadi kütüphane falan gerçi normal ama onlar da çok güzel bence.
Ya bir de onlar ek olarak şöyle bir şey var. Şimdi onlar study place diye geçiyor zaten Hı hı. hani o dediğin. Mesela gruplar için ayrılmış olanlar var. Bir de onun ötesinde şey olan var mesela sessiz ders alanı var. Oradan zaten rezervasyon falan yaptırman gerekiyor. Yani o şekilde gidiyorsun falan. Gerçi rezervasyonsuz gittiğin yerlerde vardır muhakkak yani binalar içinde. Evet. Ya bir de şöyle şimdi ben mesela bütün binalara bağlantı var dedim de belki bu Algonquin College'da okuyup da şey diyen olabilir yani. Hayır bazılarına yok diyebilir. Tam bazılarına yok şöyle. Mesela V binası var. Orası veterinerlerin mesela. Orası ama izole bir yer yani. Hani orada hiçbir bağlantı yok. Orası otopark falan var hatta arada yani. Ya da atıyorum mesela şurada işte mesela M building var. Mesela bu binada da şey var. Aşçılar mı vardı ya? Öyle bir yer. Böyle spesifik bazı bölümler oluyor mesela. Ha bir de P var mesela. Orada da şey oluyor sadece işte polisler. Ne bileyim işte itfaiyeciler falan. Yani onlar zaten sadece orada ders alıyor. Onlardan başka zaten kimse gidemiyor oraya. Hani o yüzden hani orada şey de yok bir de. Mesela yemek yeme alanı yok. Bekleme alanı yok falan. Hani hiçbir şey olmadığı için zaten onlar izole olduğu için oraya bir bağlantı yok. Ama mesela bu dediğim benim işte amele binası dediğim CA binası mesela hani hem yemek alanı var. Yemek alanı dediğim bu arada şey Ortak alan gibi. dükkan yani restoran gibi bir şey. Pizza falan satılıyor, kahve satılıyor. Ne bileyim işte böyle zaten kahvaltı kültürleri çok olmadığı için işte kurabiye falan onların kahvaltısı için. O tarz şeyler de satılıyor. Bir de onun önünde de masa, sandalye falan olduğu için gidip de atıyorum mesela ne diyeyim işte mesela supply chain okuyan biri mesela gelip CA'da oturuyor mesela. Yani o yüzden bağlantı da var. Ama dediğim gibi P building adam niye gitsin? Çünkü hiçbir şey yok yani. Bir de biz daha önceki videolarımızda böyle yine bahsetmiştik. Demiştik ki işte burada iş yerlerinde, okullarda vesaire zaten yemek verilmiyor. Mesela Türkiye'de nasıl üniversitelerde ya yemekhane olur ya da dışarıdan herhangi bir firmaya yaptırılıyordur ve oraya geliyordur. Hani orada dağıtılıyordur falan. Her üniversitenin yemekhanesi vardır, muhakkak vardır. Ve öğrenci de indirimli. Yani şu anki fiyatları hiç bilmiyorum ama benim okuduğum dönemlerde 3,5 ilk okula başladığımda 3,5 liraydı. Kocaeli Üniversitesi'nde. Seneyi de söyleyeceğim şu an 3 lira. 2018. 2018'de 3,5 liraydı. Şu an tabii hani biraz daha çok daha artmıştır diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum. Burada mesela ya yemeğinizi kendiniz getirmeniz gerekiyor ya da bir sürü otomat var işte alabileceğiniz mesela sandviçler bilmem neler. Onun dışında Ömer'in dediği gibi işte pizza satan bir yer var, kafeler var, bilmem neler var. Burada çok ünlü kahve zinciri var mesela Tim Hortons. Tim Hortons'ın bir şubesi var, Starbucks'ı var. Hani bu tarz şeyler var. Hani kendiniz yemeğinizi getirmeniz oradan da alıp yiyebiliyorsunuz ya da kahve içebiliyorsunuz. Ya da hani daha ucuza gelsin diye otomat da kullanabiliyorsunuz. Onlar bayağı iyi. Bir de o yemek alanlarında mesela az önce biz yemek yerken gördük. Mikrodalga falan ben daha önce görmemiştim. Mikrodalga falan var işte yemeğinizi ısıtmanız için. O da bence çok güzel yani. Çok da kullanılıyor bu arada yani. Evet. Bayağı sıra bekliyorsun o mikrodalgayı kullanmak için. Bir de buna ekstra olarak da şeyi söyleyeyim. Benim ikinci dönemimde yani yaz döneminde kapalı olan bir restoran vardı. Kışın açıktı. Orada bayağı alkol falan da satılıyor. Hatta Evet, biz onu bir duymuştum kere ben. gittik işte arkadaşlarla bir ödevi beraber yapmak için hem de aynı zamanda yemek yemek için mesela. Ha, ben toktum zaten gittim kahve aldım geldim ben de. Mesela çocuk gayet gitti normal birayı aldı geldi içti Evet. mesela. Yani ders arasında alkol aldı mesela. Alkol yasak değil yani direkt kampüste herhalde. Ya şeyi bilmiyorum hani gidip de atıyorum mesela dışarıdan bir alkol alıp getirip binanın içinde içmen yasak mı değil mi ona göre Ama bir şey kampüsün bilmiyorum içinde ama içebiliyorsun yani. Böyle bir şey erişimin var ya hani. ya işte şey o restoran gibi olan yerde içebiliyorsun onu anlıyorum onu biliyorum ama dediğim gibi şeyi bilmiyorum mesela hani dışarıdan getirip tüketmek yasak mı değil mi? Ama mesela adam eser içiyor mesela yani o da var hani mesela adam ders arası adam nasıl insanlar sigara içmeye çıkıyor atıyorum normal Türkiye'de atıyorum üniversitede. Adam geç bilmiyorum kampüste serbest mi oluyor? Ya çok bazı özel üniversitelerde falan serbest değil. İşte özel sigara içme alanları Açık var onlar havada bile. için. Bilkent'te Ha, falan anladım mesela. anladım anladım. Ama devlet üniversitelerinde benim okuduğum üniversitelerde açık alanlarda her yerde sigara içebiliyordun. Yani şu anda yine değişti mi bilmiyorum. Değişmemiştir diye tahmin ediyorum çünkü ben mezun olalı çok olmadı açıkçası. Bilmiyorum ya ama bence şey güzel yani hani imkanlar işte böyle çünkü mesela ben kendi okulumu hatırlıyorum. Ders çalışma alanı zaten hiç yok bölümün içinde. Sadece derse girdin derslikler var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde mesela. Bir de en aşağıda mesela zemin katta, bodrum katında bir tane kafeterya var. Bütün mühendisliklerin ortak kafeteryasıydı o dönemde. Ama tabii ki aşırı kalabalık olduğu için hiçbir Yer şekilde bulamıyordum boş yer mesela. bulamıyordun ve televizyon açıktı mesela çok bayağı sesli bir şekilde müzik falan açık oluyordu. Zaten orada ders çalışman mümkün değil.
Yani okulda ders çalışmak pek mümkün değildi Türkiye'de. Yani hani şey yapabilirsin belki anca. Dışarı çıkabilirsin. Hani soğuk mu artık karda kışta onu bilemeyeceğim. Belki dışarıda bir bank falan bulursan ama dediğim gibi o da şey değil yani. Buradaki gibi rahat odaklanıp zor yani. Bak mesela burada hafta sonları ders yok zaten yani. Ama mesela benim işte geçen dönem çok fazla tatilin denk geldiği bir ders vardı. O yüzden yetişmiyordu. Onun final sınavını biz cumartesi yapmak zorunda kalmıştık. Cumartesi ben buraya gelmiştim mesela. Hani ben şeyi gördüm. İnsanlar buraya ders çalışmaya bile özellikle geliyorlar mesela. Hani o kadar şey yerleri var ki yani hani sessiz. Ya da tüm işte grup ödevi yapacaksınız mesela. Ödeviniz Evet, var yani. evet. Geliyorsunuz hafta sonu buluşuyorsunuz mesela. Bir de bu civarlarda yaşıyorlarsa muhtemelen. Hani ben cumartesi geldiğinde diyordum ki hani kimseyi görmem herhalde falan. Tabii başkasına olan insanlar vardı. Hı Onları da hı. gördüm de. Ama özellikle ders çalışmaya gelenleri de gördüm yani. Evet. Dediğim gibi çünkü çok fazla alan olduğu için hem Mantıklı bir de. Yani. güzelde olduğu için alan geliyorlardı yani. Evet. Neyse sonuç olarak kampüsün sana sağladığı imkanlar sana yeterli geliyor mu? Bana yeterli geliyor. Hani kampüs zaten bizim eve uzak. Hani Evet. geldiğim zaman benim burada vakit geçirmem gerekiyor ders aralarında yani. Hani Allah'tan ilk dönem gibi böyle çok fazla ara olan bir takvimim yok. Çünkü benim ilk dönem bir gün iki ders arası bir 5 saat falandı yani. Ay evet Bayağı bir ya. vakit geçirmem gerekiyordu o zaman. Bir de kıştı değil mi o zaman? Hadi kışında bir de işte. Ama mesela atıyorum evin çok yakın olsa git gel ki arabası olan burada çoğu kişi, burada oturanlar falan eve gidip geliyordu yani. Evet. Ya ben burada vakit geçirdiğim zaman, vakit geçirmek zorunda kaldığım zaman bana yetiyor. Çünkü ders arası çok fazla bile olsa o zaman da ders çalışıyorsun. Zaten ya muhakkak bir yer buluyorsun. Yani atıyorum alıyorsun kahveni. Bir de gidiyorsun bir masa buluyorsun mesela. Ders çalışıyorsun, ödev yapıyorsun. Bence gayet yeterli. Dediğim gibi ısı zaten güzel. Hani üşümüyorsun da, pişmiyorsun da. Öyle olduğu için her türlü yeterli bence. Bence okey yani. Ben beğendim. Ben de beğeniyorum. Keşke Türkiye'de de mesela okullarda bu kadar fazla imkan olsa işte ne bileyim tuvaletlerde tuvalet kağıdı olsa mesela ya da hani mikrodalgayı geçtim mi mesela hani olmasın ama yani en azından ders çalışma alanları ya da yemek yemelik alanlar falan olsa mesela biraz daha. Burası botanik bahçesiymiş. Botanikle ilgili bölüm okuyanların işte laboratuvarı diyebiliriz yani. Ders alıyorlar burada değil mi? Evet. Çok güzel bence. Böyle. Bu koridorlar bana hep Amerikan dizilerini hatırlatıyor. Şeylerden, dolaplardan dolayı. Bak bir de mesela okulun her yerinde işte şöyle yazıcılar var. Buraya sen öğrenci kartını okutuyorsun şuradan ya da şuradan. Ondan sonra renkli ya da siyah olarak çıktı alıyorsun. Renkli tabii ki daha pahalı. Yani. Her yerde olduğu gibi. Burada ücretsiz tampon alabileceğiniz bir makine var. Burası da Algonquin sweatshirtleri, tişörtleri, defterler, kırtasiyeler vesaire alabileceğiniz bir dükkan. Şöyle giriş var. Ne kadar? $70. Çok fazla. Ya bir de college şey alınır mı ya? Bir de şunların düz çizgili defter sevdası. Evet. Yok yani kareli defter yok adamlarda. Ömer'in en büyük üzüntüsü. Matematik dersi var şey yok. Kareli defter yok. Nasıl çözeceğim? Yani nasıl üçgen çizeyim? Nasıl bir şey çizeyim? Sonra adamlar bir şey çizmeye çalışıyor. Hepsinde cetvel var böyle. Bir örnek çözecekler. Bu kaynakçı kıyafeti bak mesela. Yanmaz. Arkada da bu arada hemşirelik tişörtleri, mişörtleri Evet, evet. falan vardı. Her şey var işte ya. Gidiyoruz bir yerlere. Burası culinary kısmı.
Aşçılık. Yemek. Kayıntı. Kayıntı fakültesi. Evet. Yani burası benim ilk dolandırıldığım yer. Bana kitap aldırmışlardı. Kimse seni zorlamadı bu arada. Sen kendin gerekli diye aldın. Ne bileyim demediler ki bana gerek. Almasanız olur demediler. Aldıktan sonra almasanız da olurdu diyorlar. Burası da aşçılık öğrencilerinin restoranıymış. Ömer'in dediğine göre. Daha önceki dönemdeki öğrenciler burada gönüllü oluyorlar. Böyle işte yeni gelen öğrencilere yardımcı oluyorlar yani. Sınıfları bulma konusunda işte atıyorum şu binayı nasıl indir, bu binayı nasıl indir. Ya da mesela böyle haritalar falan var. Mesela buradaki arkadaş muhtemelen molada. Hani o yüzden şu an kullanılmıyor da. Burada gönüllü öğrenciler yardım ediyor işte. Dergi mergi veriyorlar. Ne yapıyorlar? Başka? Gerçi bir sürü şey var. Mesela bunlar mesela ev bulmak için bile bir şeyleri var. Broşürleri var mesela. Yardımcı olmaya çalışıyoruz işte kısaca. Öyle değil. İşte o bahsettiğimiz grup çalışma alanları bunlar. Evet. Buralarda da yine normal takılıyorsun işte. Tak kulaklığını çalış. Burası da büyük bir yemek alanı. Bir sürü otomat var zaten gördüğünüz gibi. Onun dışında Tam yani altımızda restoran var normalde. Şu an gösteremiyoruz ama başka bir tane restoran var işte. Hatta aşağıda çek bak mesela arkadaşlar şey yapıyor. Pizza falan yiyenler var. şöyle. Bayağı büyük bir alan yani. Burası ders çalışma katı gibi. İşte her yerde sağlı sollu bir sürü alan var. Ya da oyun oynuyorlar mesela. Yani. Özellikle Çinliler deli gibi oyun oynuyorlar ya. LOL oynuyorlar. Ya da böyle hep böyle anime oyunları var böyle garip garip. Derste bile onu oynuyorlar mesela. Yani ben şimdi dersten çıktım da mesela yine oynuyordu birisi. Hala devam ediyor mesela çalışma alanları. Böyle. Yine Ömer'in gösterdiği yazıcılardan var mesela. Burası da ayrı bir çalışma alanı. Yine otomat var bak mesela saçma alakasız bir yerde. Evet. Otomat her yerde var zaten ya ama bence çok güzel. Çeşme de var işte su için. Yani şuradan basıyorsun. İlk başta ben iğreniyordum da sonradan düşündüm. Burada şişenize de doldurabiliyorsunuz burada yani. Sadece ağzınızla yiyip içmek zorunda değilsiniz. Şişeniz varsa eğer o da güzel. Burası da videoda bahsettiğimiz, ilk kısımda bahsettiğimiz binaları birbirine bağlayan köprülerden biri. İşte burası inşaat şey olduğu için mesela bu çatının falan içinde ne var onu gösteriyor. Diğerlerinde de öyle işte. Hani duvarların arasında ne var? Yok işte ne diyeyim izolasyonlar falan dış izolasyonlar. Yok işte camın bile içinde ne var? Hani pimapenleri falan. Onları falan gösteriyor işte. Bu şekilde. Mesela burası da kaynak atölyesiymiş. Tabi buraya ekipmansız girmek yasak olduğu için giremeyeceğim ama böyle. Bu alan genelde atölyelerin olduğu bir alan anladığım kadarıyla. Hı hı. Burada daha çok şey işte hani inşaatçılar, işte marangozlar var, işte kaynak bölümünde okuyan arkadaşlar var. Onların yaptıkları ürünler var. Bak mesela sol tarafta. Marangoz arkadaşları yaptığı ürünler. Bu tarafta yine kaynakçıların bak mesela. Mesela işte kaynakları gösteriyor işte. Evet. Mesela burası da Mesela yine orası farklı dolap bir yapma atölye. şeyi işte. Böyle. Şöyle Burası da az önceki marangozluk şeyinin devamı herhalde. Hı hı, evet. Burası da benim atölyemdi işte. Biz burada şey yapıyorduk işte. Çimento falan yapıyorduk. Burası da elektronikçilerin laboratuvarı. Elektrikçilerin. Burada da yine bir laboratuvar var. Burası da kablolamayla ilgili ya. Aynen. Şöyle bir şey.
Ömer ikinci derse girdi. Ben de onu bekliyorum. Yemek yeme alanı gibi bir yerdeyim. Ortak bir alandayız. Ben de kendime şöyle bir kahve aldım. Fiyatları çok uygun. Mesela ben bu kahveye vergi dahil 2,20'ye aldım. Öyle söyleyeyim. 2,20 gayet ucuz yani. Hani şehir merkezinde herhangi bir kafeden de alıyor olsanız ya da Tim Hortons'tan da alıyorsanız yaklaşık o fiyatta olurdu. Tim Hortons buranın en ucuz kahvecilerinden biri. Bugün sonbahar döneminin ilk günü. Çarşamba olmasına rağmen. Çünkü pazartesi burada resmi tatil gibi bir şeydi. Dün de ders yoktu. O yüzden ilk defa bölüme başlayan oryantasyon öğrencileri var. Onların oryantasyon dönemleri var. Ya da sadece ders olan insanlar var. İlk defa ders olacakları için sınıflarını bilmedikleri için mesela birazcık koşuşturmalı bir ortam olduğunu söyleyebilirim işte. Olsun. Yine elimizden geldiğince çekim yapmaya çalıştık. Şu an Ottawa'da 2 tane üniversite var. Carleton Üniversitesi ve Üniversite Ottawa olarak geçiyor. Bir de onun dışında birkaç tane, tam olarak sayısını bilmiyorum ama kalıcı var. Bütün bunların arasında en büyük kampüse sahip olan okul Algonquin College. Bunun nedeni de burası diğer okullara nazaran biraz daha uzak şehir merkezine. Zaten bir aktarma yapmanız gerekiyor gelirken en iyi ihtimalle. Yani 2 tane vasıtayla gelmeniz gerekiyor öyle söyleyeyim. 1 saat, 1,5 saat. Eğer bekleme sürenize göre belki de 2 saat de sürebiliyor. Tabii ki arabası olanlar için tahmini olarak bir 20 dakika, eğer çok trafik varsa yarım saat falan diye düşünüyorum arabayla. Bu arada bu okulun Algonquin College'ın da dışında konaklayabileceğiniz çok fazla öğrenciler için alanlar var. Yani değişik yeni binalar yapılıyor. Ne bileyim öğrenci yurtları var vesaire. Biz Kanada'ya gelmeden önce bu alandaki kiralık evleri de araştırıyorduk aslında. Kiralar arasında aşırı bir fark olmasa da eğer şanslıysanız $50 ya da $100 daha az bir kiraya ev bulabilirsiniz bence bu çevrede. Bizim baktıklarımız en azından o dönemde öyleydi. Ama burada da mesela yani biz neden şehir merkezine kalmayı seçmiştik o dönemde? Part-time işlerin çokluğu sebebiyle. Yani tabii ki burada da mesela marketler, işte büyük fast food zincirleri gibi şeyler var ya da ne bileyim veterinerler, o tarz şeyler var yani. İlla her işinizde şehir merkezine gitmek zorunda zaten değilsiniz. Ama mesela bu taraflarda 20 tane kafe, restoran varsa şehir merkezinde yüzlerce var yani. Doğal olarak sizin iş bulma ihtimaliniz artıyor. Bu arada sadece işe yakınlık değil, bir de şöyle de bir şey var işte. Bizim arabamız yok ve şehir merkezine ne kadar yakın olursak şehri yürüyerek öğrenme fırsatımız ya da bir şeylere erişim imkanımız daha fazla olur diye düşünüyorduk. Yani her yere yürüyerek gidebilirsin diye düşünüyorduk o dönemde. Haklıydık da zaten. Ottawa'nın merkezi bence çok yürüyerek bitirilebilir bir büyüklükte diyeyim. Tabii Ömer'e şöyle bir zorluk oldu ilk etapta. Biz geldik ilk başta buraya ve hiçbir şey bilmiyoruz. Hangi numaralı otobüse binmemiz gerektiğini bile bilmiyoruz. Ömer okula başladı sanırım 1-2 hafta içinde. Yani otobüsleri mesela 2 saat, 2,5 saat falan sürüyordu ve kış döneminde başlamıştı Ömer. Ocak döneminde başlamıştı geçen yıl. 2-2,5 saat sürüyordu çünkü yanlış rotalı bir otobüse biniyormuş. Tabii bunu çok sonra fark etti. Yani bir 2-3 ay geçmişti artık ve 2-3 aydır yanlış otobüslerle okula gelip gidiyormuş. Şu an mesela o bekleme sürelerini ya da otobüsün rotasını 1 saat daha düşürdü sanırım. 1-1,5 saatte eve ulaşabiliyor. Bekleme süresine göre tabii daha da kısa olabiliyor, daha da uzun olabiliyor. Değişiyor her gün. Benim kendi eğitimimle alakalı da ben normalde Mayıs döneminde bu okulda, aynı okulda Supply Chain Management'ta başlamış olmam gerekiyordu. Lisansüstü bir programa. Tabii ki vizem yetişmedi benim. O yüzden derslerimi Eylül döneminde ertelemek zorunda kaldım. Mesela normalde şu anda benim bugün okulumun 1. günü olması lazımdı. Tabii sonra vizemle alakalı aksaklıklar vesaire falan çıktı. Onlar bu videonun konusu değil. Zaten hep söylüyoruz yani buraya geliyorsanız özellikle bu tarz vize olaylarıyla, bekleme olaylarıyla işte bürokrasiyle alakalı çok sabırlı olmanız gerekiyor. Yani bunu biz videolarda da dinliyorduk ama nedense bu kadar yavaş olabileceğini tahmin etmemiştik, inanamamıştık herhalde bilmiyorum. Ben şu an hani hala derslerimi ertelemedim bu arada Ocak döneminden. Şu an hala buranın öğrencisi olarak görünüyorum. İlk dönemlerde Ömer'in yanında geliyordum bazen. O zaman işte o 5 saat bekleme arası olan gün geliyordum ki özellikle biraz birlikte vakit geçirebilelim diye. İşte ne bileyim birlikte sandviç yiyorduk, işte kahve içiyorduk, sohbet ediyorduk falan. Bunun eğitimiyle alakalı da 2 hafta deneyimledim ama eğitim videosunda bunlardan konuşmuştuk ama mesela burada sizin derslerde aktif olmanız önemli. Yani ders işleyişi sizin aktif olmanıza göre interaktif bir şekilde düzenlenmiş. Türkiye'de mesela biraz daha teorikti. Yani ben kendi derslerimi hatırlıyorum mesela gözümün önünden geliyor. Sözelleri de, sayısalları da. Hepsinde biraz daha işte hocanın anlatması, sizin not almanız, sonra o notlarınızı evde çalışmanız şeklinde ilerliyordu. Türkiye'de çok daha teorik bir eğitim olduğunu hatırlıyorum yani. Burada da böyle şeyleri görüyorum, işte laboratuvarları falan görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Zaten çok büyük bir kampüs olduğu için hani hepsini göstermemiz zaten mümkün değil ama
Mesela bugün ilk defa şey gördüm. Tabii orada ders olduğu için o alanı çekemedim ama aşçılık öğrencileri mesela işte pasta yapma kısmı ayrı, işte bilmem ne kısmı ayrı. Hani ayırmışlar bölümlerini falan. 3 tane farklı sınıf vardı. Hepsi laboratuvarda. İşte bir şeyler yapıyorlardı, yemek falan yapıyorlardı işte. Mesela bir tane spor salonu var burada. Kapalıydı bugün, ışıklar, o yüzden onu çekemedik. Ömer dedi ki normalde hep açık oluyor şansımıza. Onda da dedik işte orada da ders alıyormuş öğrenciler. Yani o yaptıkları spor onların aslında bir dersiymiş. Mesela düşünüyorum Türkiye'de böyle bir şey yok. Keşke olsa bu arada. Çünkü geçenlerde bir video izledim işte Türkiye'deki obezlik oranlarıyla alakalı. Keşke hani çocuklarımız, gençlerimiz biraz daha aktif bir hayata yönlendirilse. Sadece böyle teorik derslerin dışında aktif rol alabilecekleri, işte ne bileyim sporlara yönlendirilseler, sanata yönlendirilseler ve bunların hayatın bir gerekliliği, işleyişi olduğu belli olsa yani. Hani bunu kabul etseler falan, gereksiz olarak görünmese mesela keşke ortaokullarda, liselerdeki beden eğitimi dersleri. Onun yerine matematik dersleri konmasa mesela özel okullarda keşke, ama maalesef tabii ki bizim sınav sistemi kaynaklı bir eğitim sistemimiz olduğu için çok farklı yani. Hani o yüzden matematik, fizik çalışmanız gerekiyor beden eğitimi yerine. Komple sistem değişmediği sürece maalesef öyle bir şey olmaz gibi geliyor bana. Ama zaten üniversitelerde hani BESYO falan okumuyorsanız, kendiniz ya da gidip paralı bir şey yapmıyorsanız çok zor yani hani bir spor aktivitesi bulmanız. Bildiğim kadarıyla çoğu üniversitede benim işte ne bileyim tenis kortları ya da yüzme havuzları falan oluyor, kapalı yüzme havuzları falan. Ama onda da mesela çok büyük bir yoğunluk olduğu için sizin bilmem kaç dönem önce kayıt yaptırmanız lazım da denk gelirse anca gelir falan. Hani böyle bir şey söz konusu. Yani bilmiyorum, hani keşke üniversite öğrencilerinin biraz daha bir şeylere erişimleri olsa. Zaten okumak mental olarak yorucu bir şey. Burada okumak ek olarak, maddi olarak da yorucu bir şey. Ama en azından o maddi yorgunluğun yanında kendinize bir şeyler kattığınızı hissedebiliyorsunuz. Mesela bundan hiç bahsettik mi bilmiyorum ama geçen dönem Ömer'in şarap eğitimi gibi bir dersi vardı. Bildiğiniz hoca derslerde şarap deniyor ve işte onu yorumluyor falan, böyle bir şey, ya da hangi şarap hangi yemekte iyidir vesaire falan, bunlar konuşuluyordu. Hem sayısal derslere böyle bir mola gibi, hem de sizin genel kültürünüzü arttıracak bir şey yani bu baktığınız zaman. Onun dışındaki seçmeli dersler de öyle aynı şekilde. Ne bileyim işte Yunan mitolojisi falan vardı sanırım Ömer'in söylediği kadarıyla. Şu an ben biraz vaktimi öldürmeye çalışırken sizinle de sohbet etmiş olalım dedim. Okulla alakalı yani böyle işte. Yani değişik, güzel. Türkiye'deki okullardan daha farklı. Biraz daha böyle Amerikan dizilerinin gerçekliğini yansıtan durumda bence kampüs içi falan özellikle. Ben ilk girdiğimde çok şaşırmıştım. Her yerde böyle dolaplar var. Tamamen Amerikan dizilerinde gibi hissediyorum kendimi. İşte kafeteryalar var, böyle öğrencilerinin bullylendiği, böyle hakaret uğradığı, hani Amerika dizileri olur ya falan. O tarz bir enerji vermişti bana yani. Tabii ki öyle bir ortam yok bu arada. Zaten çok fazla göçmen oranı olduğu için işte kimsenin kimseye kötü bir laf söyleme gibi bir şey söz konusu değil. Ama ortam olarak benziyor. Demeye çalıştığım şey o. Onun dışında da son olarak şeyi söylemiş olayım. Şimdi biz hani okulu göstermeye çalıştık. Daha önce eğitimle alakalı yine bütün bildiklerimizi de anlatan bir uzun bir video da yapmıştık zaten. Ama eğer merak edilen bir konu olursa yine bu videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz zaten hepsine. Ama onunla alakalı da mesela küçük bir not daha söylemek istiyorum. Bu vize süreçleri falan çok değişken şeyler. Yani biz eğitim sebebiyle geldik buraya ama work permit'le gelmeye çalışanlar var ya da iltica edip gelmeye çalışanlar var ya da bu sizin banka hesabınızdaki tutara göre, sizin eğitim seviyenize göre ya da sizin okumak istediğiniz bölüme göre, sizin yaşamak istediğiniz şehre göre, her şeye göre değişkenlik gösteren bir şey. Keşke bir şeyler çok kolay olabilse ama bu aralar vize süreçleri zaten çok çok zor. Hani hem Türkiye'den de zor, hem Kanada içinden de zor. Ki Kanada içinden daha zor bu arada, saçma bir şekilde. Ya biz yine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama işte sizin durumunuza göre bunlar çok değişkenlik gösterecektir yani. Belki eğitim danışmanıyla çalışmayacaksınız mesela. Belki bambaşka bir hikayeniz olacak. Niyet mektubunuzda bambaşka bir hikaye göstereceksiniz falan. O yüzden bunlar çok bireysel konular yani. Benim tek tavsiyem ilk başta herhangi bir danışmanla bir ön görüşme yapın. Kendi mevcut durumunuzu bir öğrenin. İşte eğitim yoluyla mı gelmeliyim yoksa work permit'e mi başvurmalıyım? Ya da ne bileyim belki de bambaşka bir yol sizin için daha iyi falan. O ön görüşmeden sonra belki kafanızda bir şeyler daha çok şekillenir. Çünkü dediğim gibi hani bunun haddi hesabı yok. Çok ucu bucaksız, derya deniz bir konu bu. Vize süreçleri maalesef. Ya da eğitim sebebiyle gelecekseniz bile
eğitim alabileceğiniz alanlar yine çok fazla. Yani Türkiye'de olmayan çok fazla bölüm var. Belki onlardan birini istiyorsunuz mesela. O yüzden kesinlikle belki vize süreçlerine kadar olmasa bile ya da okul başvurusunu kendiniz yapmak istiyorsanız bile en azından böyle küçük bir fikir alışverişi olması açısından ya da sizin kafanızda bir şeylerin şekillenmesi açısından bence bir danışmanla bir ön görüşme, böyle yarım saat, bir saat falan bence bir görüşme yapın derim. Bu da böyle bir şey olsun, öneri olsun benden size. Bu da kampüs haritasıymış. Az önce bahsettiğimiz binalar. Biz şu an buradayız. Mesela bu C abinin. Bir dersim bu B'deydi. Ama mesela düşün işte, yani şu bina şu kadardı işte bu olduğumuz bina. Ta şuraya kadar var işte. Evet. Düşünün. Mesela buradan buraya yürümeye çalışsam benim tahminim bir yarım saat sürer. Öyle geliyor bana. Burası veterinerlik işte, o dediğimiz o izole olan binalardan bir tanesi. Mesela bu izole. Mesela şu P dediğim yer işte mesela. Burada itfaiyeler falan var. S aynı şekilde. Security'ler falan bir şey. Şu mesela M, bunun ne olduğunu anlamadım ama. Başka ne vardı? Ayrı olan. Var mesela R, bak mesela R building var. Mesela burası sporcuların diye hatırlıyorum ben. Olabilir. Şurada da şeyler yazıyor. Neydi? Aynen. Nerede böyle? Böyle. Bir de burada yine ekstra bilgiler var. İşte mesela otobüse binme alanları nerede? İşte engelli park, işte bilmem nedir, şöyle böyle. Hatta bak, trafik lambası nerede var onu bile gösteriyor. Evet. Bir de Kanada medeni bir ülke derler. Şu sigara izmaritlerine bakın. Ne bu? Bunun hesabını verecek misin? Ya burası kampüs dışı olarak geçtiği için. Bu bir de inşaat ya. O yüzden. Sigara içiyorlar işte. Ne yapacağız? Sigara içiyorlar burada inşaatçılar. Ne yapıyorlar? Yani bölümünden kaynaklı bir şey mi evet, olduğunu düşünüyorsun? adamlara içeride çimento yaptırıyorlar. O da geliyor ondan sonra orada Stres sigara içiyor. atıyor. Bir de gidiyor otomattan da sarı kola alıyor işte. Burada sarı kola Türkiye'deki içiyor. inşaatçılık burada da geçerli mi diyorsun? Evet, aynen. Harika. Teknik bir şey yapıyorsan sigara içiyorsun. Süper. Şimdi Ömerciğim dersten çıktı. Biz binanın dışına çıktık. Direkt önümüzde otobüs durakları falan var. Artık buradan evimize gideceğiz. Saat 4.30 falan oldu zaten. Evet. 5'e Normalde geliyor. 5'te bitecekti ders de şimdi ilk ders olduğu zaman çok böyle uzatmıyorlar. Hani Evet. tanışmadır, şudur budur. Onun üstüne çok durmuyorlar. Ya şurada tam şu an önümüzde aslında bizim şey var. Metro durağı var da 45 senede yaptıkları için Şurası. ben mezun olana kadar bunu yapmazlar. Ben bundan faydalanamam yani, hiç öyle bir beklentim bile yok benim zaten. Bana da öyle geliyor. Okul turu bu kadardı ya. Zaten elimizden gelen her şeyi gösterdik. Daha ne Tabii göstereceğiz? canım, bir de canım? yani her şeyi tek tek gösteremiyorsun. Zaten çok kalabalık dersler Evet. var. İşte laboratuvar çekeceksin, içinde insanlar falan. O yüzden Tabii gösterebiliriz. canım. Zaten kadarını atölyelerin, gösterelim laboratuvarların içine zaten girmek yasak. Tabii canım. Ekipmansız bilmem ne. Bir de zaten ben hani sen dersteyken bahsettim. Bugün oryantasyon ilk günü olduğu için yeni gelen öğrenciler de var işte, ya da Ömer gibiler yine programları değiştiği için sınıflarını bulmaya çalışıyorlar falan filan. O yüzden ekstra bir yoğunluk var yani bugün. Hani ilk hafta olmasını geçtim, bir de ilk gün. Ya bir de ailesiyle gelen var, arkadaşıyla gelen var. Tabii Türkiye'deki gibi çok şey değil, hani annesi babası gelen yok ama hani mesela çok fazla arkadaşıyla gelen de gördüm ben yani. Evet. Öyle. Yani bu şekilde. Hani bizim turumuz bu kadardı ama yine sizin eğer eğitimle alakalı sorularınız olursa videonun altına bırakırsınız. Ben elimden geldiğince, ama Ömer yine daha çok bilgili olduğu için cevaplamaya çalışırız. Ya da Instagram hesaplarımızın her zaman ulaşabilirsiniz. Zaten onu YouTube'da ikimizin Instagram hesaplarının linki de var. Onu da söylemiş olalım. Bu şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı bütün videolarımızın altına bekliyoruz. Bu arada destekleriniz için zaten çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar işte izliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz falan. O zaman haftaya yine görüşürüz. Tschüss.